2020 yılında Wall Street, ekran takılmış bir egzersiz bisikleti üreten Peloton'a yaklaşık 50 milyar dolarlık bir değer biçiyordu. Evlerinde Peloton bulunan insanlar yalnızca spor yapmıyordu. Bir topluluğa katılıyor, canlı derslerde birbirleriyle yarışıyor ve ünlü eğitmenlerle birlikte antrenman yapıyordu. Peloton sıradan bir spor aleti değildi. Bir teknoloji şirketi, bir abonelik platformu, hatta belli bir kesim için bir statü sembolüydü. Fakat birkaç yıl içinde şirketin piyasa değerinin büyük bölümü yok oldu. Yeni fabrikası tek bir bisiklet bile üretemeden kapatıldı. Depolar satılmayan ürünlerle doldu ve Peloton yalnızca bir mali yılda yaklaşık 2,8 milyar dolar zarar açıkladı. Peki, pandemi döneminin en parlak şirketlerinden biri bu noktaya nasıl geldi? Cevap yalnızca pandeminin sona ermesi değil. Bu hikaye, geçici talebi kalıcı sanmanın, iyi senaryoya aşık olmanın ve kötü senaryoyu görmezden gelmenin hikayesi. Aynı zamanda risk yönetiminin neden yalnızca kriz çıktığında değil, şirket büyürken de gerekli olduğunu gösteren çok önemli bir vaka. Şimdi bu yükselişin ve çöküşün ardındaki kararları adım adım inceleyelim. Peloton 2012 yılında John Foley tarafından kuruldu. Foley'nin fikri basitti. Spor salonundaki bisiklet derslerini insanların evlerine taşımak. Peloton bu amaçla büyük ekranı ve internet bağlantısı bulunan bir egzersiz bisikleti geliştirdi. Kullanıcılar canlı veya kayıtlı derslere katılıyor, performanslarını diğer kullanıcılarla karşılaştırıyor ve aylık abonelik ücreti ödüyordu. Şirketin sattığı şey yalnızca bisiklet değildi. Kolaylık, eğlence, aidiyet ve motivasyondu. Peloton eğitmenleri zamanla birer sosyal medya yıldızına dönüştü. Kullanıcılar yalnızca cihaza değil, eğitmenlere, derslere ve Peloton topluluğuna da bağlanıyordu. Bu modelin çok güçlü bir tarafı vardı. Şirket bisikleti bir kez satıyor, ardından kullanıcıdan her ay abonelik geliri elde ediyordu. Ancak modelin tehlikeli bir tarafı da bulunuyordu. Peloton yazılım satıyor gibi görünse de sonuçta ağır, pahalı ve taşınması zor fiziksel cihazlar üretiyordu. Bu cihazların üretilmesi, taşınması, depolanması ve müşterilerin evlerine kurulması gerekiyordu. Yani iş modelinin ön yüzünde teknoloji, arka tarafında ise son derece karmaşık bir üretim ve lojistik operasyonu vardı. Ardından 2020 yılında pandemi başladı. Spor salonları kapandı. İnsanlar evlerine çekildi. Seyahat, eğlence ve dışarıda geçirilen zaman bir anda ortadan kalktı. Evde spor ekipmanlarına yönelik talep patladı. Peloton bisikletlerinin teslimat süreleri haftaları, bazı dönemlerde ayları buluyordu. Müşteriler siparişlerinin gecikmesinden şikayet ediyor, şirket ise üretimi yetiştirmeye çalışıyordu. Peloton'un yıllık geliri 2020 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolarken 2021 yılında 4 milyar dolara yükseldi. Bağlantılı fitness aboneliklerinin sayısı da yaklaşık 1 milyondan 2,3 milyona çıktı. Gelir yalnızca bir yılda %120 artmıştı. Ancak şirketin önünde kritik bir soru vardı. Bu yükseliş tüketici davranışında kalıcı bir değişim miydi? Yoksa insanların evlerinden çıkamadığı, olağanüstü bir dönemin yarattığı geçici bir talep miydi? Peloton yönetimi ilk ihtimale daha fazla inandı. İnsanların evde egzersiz yapmaya devam edeceğini, spor salonlarının eski gücüne dönemeyeceğini ve bağlantılı fitness pazarının yıllarca büyüyeceğini düşündü. İşte Peloton'un risk hikayesi tam olarak bu noktada başladı. Talebi karşılamak isteyen Peloton, üretim kapasitesini agresif biçimde büyütmeye başladı. Şirket Aralık 2020'de fitness ekipmanları üreticisi Precor'ı 420 milyon dolara satın alma kararı aldı. 2021 yılında Ohio'da yaklaşık 400 milyon dolarlık dev bir üretim tesisi kurma planı da açıklandı. Peloton artık yalnızca yüksek talebi karşılamaya çalışmıyordu. Bütün üretim ve lojistik yapısını bu talebin devam edeceği varsayımına göre yeniden kuruyordu. Yeni üretim kapasitesi devreye girmeye başladığında aşılar yaygınlaşmış, kısıtlamalar kalkmış ve spor salonları yeniden açılmıştı. Peloton üretim kapasitesini arttırdığında insanlar yeniden dışarıya çıkmaya başlamıştı. Bu, kötü bir kararın kolayca fark edilebildiği anlamına gelmiyor. O günlerde pandeminin ne zaman biteceğini kimse kesin olarak bilmiyordu. Müşteriler ürün bekliyor ve şirket yoğun teslimat baskısı altında bulunuyordu. Asıl hata yatırım yapmak değildi. Asıl hata bu yatırımların tamamını tek bir iyimser senaryoya bağlamaktı. Dünya yeniden açıldığında Peloton iki ayrı sorunla karşılaştı. Birincisi, pandemi talebi geçiciydi.
İkincisi ise pandemi, gelecekteki talebin önemli bir bölümünü öne çekmişti. Normal şartlarda sonraki yıllarda Peloton alabilecek birçok kişi cihazını 2020 yılında zaten satın almıştı. Üstelik Peloton hızlı tüketilen bir ürün değildi. Bir kullanıcı her yıl yeni bir bisiklet almıyordu. Peloton'u çok sevseniz bile evin her odasına ayrı bir bisiklet koymanız da gerekmiyordu. Bu nedenle şirketin ulaşabileceği müşteri kitlesinin doğal bir sınırı vardı ve satışlar yavaşlamaya başladı. Fakat fabrikalara verilen siparişler, tedarikçi sözleşmeleri ve lojistik operasyonları aynı hızla durmadı. Ürünler üretilmeye ve limanlara gelmeye devam etti. Depolar doldu. Bir zamanlar müşterilerin ulaşmak için aylarca beklediği bisikletler artık satılmayı bekliyordu. Böyle hacimli ürünlerde stok yalnızca muhasebe tablosundaki bir rakam değildir. O ürünü üretmek için nakit ödersiniz. Taşımak için nakit ödersiniz. Depolamak için nakit ödersiniz. Satılmadığı her ay değer kaybetmeye devam ederken yine nakit ödersiniz. Peloton'un büyüme problemi önce stok riskine, ardından işletme sermayesi ve likidite riskine dönüştü. Tam bu sırada başka bir risk daha ortaya çıktı. Ürün güvenliği. 2021 yılında Peloton'un Tread Plus koşu bandıyla bağlantılı ciddi kazalar gündeme geldi. ABD Tüketici Güvenliği Komisyonu, bir çocuğun koşu bandının arka kısmına sıkışarak hayatını kaybetmesi ve 70'den fazla olay bildirilmesinin ardından yaklaşık 125 bin cihazın geri çağrıldığını açıkladı. Ancak krizi büyüten yalnızca ürünün geri çağrılması değildi. Peloton yönetimi, düzenleyici kurumun ilk uyarısına kamuoyu önünde karşı çıktı ve uyarıyı hatalı ve yanıltıcı olarak nitelendirdi. Şirket daha sonra bu yaklaşımından geri adım atarak özür diledi ve ürünleri geri çağırdı. 2022 yılında Peloton'un geliri %11 azalarak yaklaşık 3,5 milyar dolara geriledi. Şirket aynı yıl yaklaşık 2,8 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu zararın tamamı yalnızca talep tahmininden kaynaklanmıyordu. Yeniden yapılandırma giderleri, stok değer düşüklükleri, tedarik zinciri maliyetleri ve ürün geri çağırmaları da sonucu etkiliyordu. Ancak bütün sorunların merkezinde aynı gerçek vardı. Peloton, yüksek büyümenin devam edeceği varsayımıyla çok büyük ve pahalı bir yapı kurmuştu. Talep düşünce de büyüme üzerine kurulan denge hızla bozuldu. Şubat 2022'de yaklaşık 2800 kişinin işten çıkarılacağı açıklandı. Bu rakam kurumsal pozisyonların yaklaşık %20'sine karşılık geliyordu. Ohio'daki fabrika projesi durduruldu. Daha sonra şirket kendi üretim faaliyetlerinden çıkmaya ve yeniden dış üreticilerle çalışmaya yöneldi. Yani şirket kısa süre önce kontrol altına almak için yüz milyonlarca dolar yatırdığı üretim faaliyetlerinden birkaç ay sonra çıkmaya çalışıyordu. Peloton vakasını yalnızca yönetim geleceği yanlış tahmin etti diyerek açıklamak yeterli değil. Çünkü risk yönetiminin amacı geleceği kesin olarak bilmek değildir. Hiçbir yönetici 2020 yılında pandeminin tam olarak ne zaman sona ereceğini bilemezdi. Ancak iyi bir risk yönetim sistemi şu soruyu mutlaka sorardı. Talebin kalıcı olduğu varsayımımız yanlışsa ne olacak? Peloton'un iyi, kötü ve stres senaryolarına ihtiyacı vardı. İyi senaryoda evde spor alışkanlığı kalıcı olabilir ve yatırımlar planlandığı gibi devam edebilirdi. Kötü senaryoda talep düşebilir ve kapasite artışı daha yavaş gerçekleştirilebilirdi. Stres senaryosunda ise spor salonları hızla açılabilir, gelecekteki satışlar pandemi dönemine çekilebilir ve pahalı cihazlara ulaşabilecek müşteri havuzu kısa sürede doygunluğa ulaşabilirdi. Bu senaryolar yalnızca satış tahmininde kalmamalıydı. Her senaryo için stok seviyesi, nakit ihtiyacı, depo maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplanmalıydı. Peloton bugün tamamen yok olmuş bir şirket değil. Üretimi dış kaynaklara yöneltti, maliyetlerini azalttı, borç yapısını güçlendirdi. Abonelik, yazılım ve ticari fitness faaliyetlerine daha fazla odaklanmaya başladı. Mart 2026'da Peloton 631 milyon dolar gelir, 26 milyon dolar net kar açıkladı. Net borç 173 milyon dolara kadar geriledi. Peloton artık pandemi dönemindeki sınırsız büyüme hayalinin peşinden koşmuyor. Daha küçük, daha disiplinli ve daha dengeli bir işletme kurmaya çalışıyor. Peloton vakasından çıkarılabilecek çok sayıda ders olduğunu düşünüyorum. Ama bence en önemli ders şu. Geçici bir talep artışına, kalıcı ve geri dönüşü zor yatırımlarla cevap vermek, bir büyüme fırsatını likidite krizine dönüştürebilir. Hızlı büyüme dönemlerinde yöneticilerin en büyük riski, kötü haberleri görmemeleri değildir. İyi haberlerin sonsuza kadar süreceğine inanmalarıdır. Peloton büyümeyi hızlandırdı ama zincirin ne kadar gerildiğini fark edemedi. Unutmayın,
Yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Bu videoda anlattıklarımı değerli bulduysanız kanala abone olarak yeni içerikleri takip edebilirsiniz.